Elimi yakmaya hiç niyetim yok. Şöyle. Sevgili dostlar, bugün size harika, şöyle çok güzel bir tavuk sebzeli köfte yapacağım. Onun için şöyle 100 gram bir kuyruk yağım var. Koyuyorum. Elimle koyuyorum dostlar, kusura bakmayın. Bakın yarım kilo tavuk kıymam var. Maydanozum var ve 2 tane de havucum var. Bunu böyle bir boşaltıyorum dostlar. Bakın, bir tane soğanım var, bir tane kapya biberim var, 2 tane de kabağım var dostlar, kusuruma bakmayın. Dostlar, soğanı az koydum, soğanın kilosu 20 lira olmuş, çok oldum. 20 liraya soğan mı olur dostlar? Şimdi bunları da böyle bu şekilde buraya üstüne koyuyorum. Kulağınız çınlasın. Evet, maalesef gerçekten çok ağır. Sevgili soğan üreticileri, size seslendik. Ve bir bardaktan azıcık eksik kalite unumuz var. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamı kırıp elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Tuzumuzu yeterince atalım dostlar. Şöyle yeterince tuz atalım. Ve yeterince, herkes kendi damak zevkine göre biber atsın. Bizim biberimiz kendi el biberimiz olduğu için biraz acı. Şimdi şöyle biraz da kimyon koyuyorum dostlar. Birazcık karabiber. Ve bolca kekik. Çorbayı çok içmişim, duramıyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da salça koyacağız dostlar. Şimdi böyle salçamızı da koyuyorum dostlar. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. İyicene yoğuracağım. Ve harika bir köftemiz olacak. Bol sebzeli köfte. Dostlar. Hem ekonomik hem lezzetli. Hem ekonomik hem çocuklarımızın seveceği çok güzel bir köftemiz olacak şöyle. Artık devir ekonomi devri oldu. Maalesef. Ya 1 kilo ya soğan 20 lira olur mu ya? Allah'tan korkun ya. Türk lirası ile 20 TL. Nereye gidiyoruz anlamadım ki. Şimdi Avrupa'dan ve Amerika'dan ve dış ülkelerden izleyenler bu miktarı çok küçük bulacak. Onlara göre 2 dolar ya da 2 euro. Onların ülkesine göre ucuz ama kendi ülkemizdeki ekonomik duruma göre çok pahalı. Evet, maalesef. İyice yoğurduğumuzda görüşürüz dostlar. İşte dostlar, bu şekilde biraz şöyle büyükçe, çocuklarımız da sevinsin, biz de sevinelim. Bu şekilde yapacağız. Yavaş kısık ateşte pişireceğiz. Yani harıl harıl ateşte değil. Kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor dostlar. Bakın çok güzel köftelerimiz oldu. Dolu dolu. Evet. Hamburger köfte. Tavuklu, sebzeli hamburger köftesi oldu. Emin Bunun adına olun. böyle koyabiliriz. Tavuklu, sebzeli, tavuklu hamburger köfte. Bulduk bunun adını. Çok güzel sebzeli bir tavuklu köftemiz oldu. Çocuklarımızın da zevkle yiyebileceği, bizim de zevkle yapabileceğimiz. Besin değerini kaybetmeyen güzel bir. Besin değeri de gerçekten güzel yani çocuklarımız için mükemmel. Şunun güzelliğine baksana da sulu sulu.
YouTube kanalımızda bu yemeklerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bekliyoruz. Bakın. Oynatma listelerimizde bu yemekleri görebilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, WhatsApp, Twitter. Anneciğim çekil bakalım. Bir de Pinterest'te bekliyoruz sizleri. Her yerdeyiz. Evet dostlar. İnşallah hepimiz güzel şeyler yapar, güzel şeyler üretiriz. Biz hanımlar üretmekle mükellefiz. Bakın çok güzel oldu. Hamburger köfte. Evet. Şimdi elimi yıkayacağım. Sevgili dostlar artık biz oturduğumuz yerden çalışmaya başladık. Şimdi tavamızı güzelce yağlayacağız. Çok yağ değil, biraz yağ. Tamam, bu kadar yağ. Tavamız iyice ısındığında da köftelerimizi koyacağız bakalım. Köftelerimizi koyuyoruz. Altı da kısık olduğu için gayet yavaş pişireceğiz dostlar ki içi de pişsin. Bir tane de ortaya koyduk mu? Tamam. Güzelce kızarmasını bekleyelim dostlar. Çatal vereyim mi? Çok güzel kızarmış soslar. Mis gibi kokuları geliyor. Oo, harika kızarmış dostlar. Bakın dostlar, hem çok yağlı olmadı hem de gayet güzel. Altını da size gösteriyorum. Kızardı. Şimdi
Servisten sonra içini nasıl çektiğini de göreceksiniz. Yani kalın olunca içi pişmemezlik yapmadı. İçi de çok güzel pişti. Çünkü ağır ateşte pişirdiğim için çok güzel pişti. Şimdi de servisimizi yapalım ve görüşelim. Elimi yakmaya hiç niyetim yok. Şöyle. Bu nasıl bir duruş ya? Kameraman perişan. Bakın dostlar, çok harika oldu. Yanında pilavıyla, her şeyiyle mükemmel oldu. Bakın dostlar, şimdi ben şöyle size pilavıyla beraber ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Şöyle yapacağım. Ve bakın pilavın nasıl tane tane ve çok güzel olduğunu göreceksiniz. Mükemmel oldu pilavı da. Hani çatalın yok muydu, başka çatalın? Dostlar, benim tepsi döner. Döner mi? Döner. Bakın böyle pilavla misafir. Tamam, baştan çek. Anne neyi baştan çekip bir şey yaptık ya? Bakın çok güzel oldu dostlar. Şimdi ben size şöyle kenarından kesip göstereceğim. Ben tepsiyi tutuyorum anne, sen rahat ol. İçinin nasıl güzel piştiğini göstermek için. Bakın dostlar, harika pişmiş. Gerçekten güzel olmuş dostlar.